Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlere şerbetli bir tatlı tarifi hazırladım. Hurma tatlısı. Gördüğünüz gibi görüntü muhteşem. Lezzet derseniz bir o kadar da lezzetli. Üstelik de bu tatlıyı yapmanız için çok fazla pahalı malzemelere de gerek yok. Birebir ölçülü olarak hazırladım. Herkes yapabilir kolaylıkla. Nasıl yapılır, nasıl hazırlanır, her ayrıntısını dikkatli izlediğinizde siz de bu tatlıyı yapacaksınız. Evet, bugün hurma tatlısı yapıyoruz. Hurma tatlısı için ilk önce şerbetini hazırlıyoruz tabii ki de. 2,5 su bardağı toz şekeri tenceremin içine döküyorum. Üzerine 1,5 su bardağı su döküyorum. Su şekerden her zaman biraz eksik olur ki koyu kıvamı çabuk olsun. Şimdi ocağa şerbeti kaynatmaya koyuyorum. Şerbet şöyle karıştıralım. Kaynasın. Üzerine biraz limon suyu ilave edeceğiz. Biraz koyu bir şerbet hazırlayacağız. Şöyle karıştıralım. Şekerleri erisin. Bakın kaynamaya başladı. İyice şeker eriyip kaynamaya başladığı zaman, kıvam almaya başladığı zaman limon suyunu da vereceğiz. Yarım limon suyu yeterli olacaktır. Limon suyunu da verdim. Şimdi limon suyunu verdikten sonra biraz daha kaynatacağım. Koyu bir şerbet olacak arkadaşlar. Şupur şupur sulu değil. Bakın akıcı ve biraz koyu baklava şerbetine benzer bir şerbet olacak. Şu anda ocağı kapattım. Gördüğünüz gibi şu anda baktığınız zaman da şerbetin koyuluğunu fark ediyorsunuz. O bir kenarda soğusun. Biz de tatlımızın hamurunu hazırlayacağız. Aslında hamurunda da çok az malzemeyle yapacağız. Bir tane yumurta kırdık. Bir küçük çay bardağı, şöyle ince belli çay bardaklarından sıvı yağ, yine aynı çay bardağına da süt ilave ediyorum. Şöyle bir çimdik de tuz ilave ediyorum. Fazla değil. 2 çay kaşığı karbonat ilave ediyorum. İsterseniz kabartma tozu da koyabilirsiniz. Ben karbonat koydum. Bir tane de vanilya ilave ediyorum. İşte koyduğum malzemeler bu kadar arkadaşlar. Şeker koymuyoruz hamuruna tabii ki de. Çırpıcıyla güzelce çırptık hamuru. Üzerine un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesi 2 bardak artı 2 yemek kaşığı kadar, yani 2,5 bardak yok. Yani un ilave edilecek. Ölçüleri dikkatli izleyin. 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar da un gitti. Öyle çok sert hamur olmayacak. Biraz yumuşak bir hamur olacak. Videoyu dikkatli izlediğinizde zaten herkes çok kolaylıkla bu tatlıyı yapacaktır. Sadece izlemekten bir şey kaybetmezsiniz. 10 dakika gibi bir zamanınız gidecek ama harika, birebir ölçülü bir tatlı yapmış olacaksınız. Bu arada kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Bildirimleri açabilirsiniz. Videolarımı da sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Birebir ölçülüdür tüm tariflerim. Bu kadar işleri yaptığınız zaman da güzel yorumlar yapabilirsiniz. Bana çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir fırın tepsisini koydum. Hafif bir yağladım. Onu yağlarken tabii elim de yağlandı. Hamurdan koparıyorum. Ne kadar? Ceviz büyüklüğünde. Çok büyük hamur olmaması lazım. Avucunuzu kapattığınız zaman hamur avucunuzdan dışarı taşmasın. Ufak ufak hamurlar koparın. İlk önce hamurun ölçülerini yapıyoruz. Hepsi aynı ayarda, aynı eşit miktarda olması için koparıp hazırlıyorum. Kaç tane çıkacaksa bakın hamurlarımı hazırladım. Şimdi hurma tatlısının şeklini vermeye geldi sıra. Şöyle kenara alalım, onu da bezi de alalım. Şöyle bir hamur aparatı var böyle bende. Bu herkeste olan, yoksa da kevgirden yapabilirsiniz ya da bıçakla da şekil verebilirsiniz. Şimdi hamuru aldık.
Elimizle güzelce bakın her yerine bastırıyoruz. İnce olması lazım arkadaşlar. Kalın yapmayın bakın. Dikkatli bakın. Benim hamurum hatta hani aparat dahi gözüküyor altta ince. İyice her tarafına yaydırdım. Şimdi bir kenarından da şöyle bakın. Çok kolay bir şekilde içe doğru kıvırarak yuvarlıyoruz. Çok kalın hamur yapmayın. Dikkatli olun. Çünkü pişerken de kabaracak. Şekli güzel olmayacak. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi fazla kalın değil. İncecik yaptım. Tüm tatlıları bu şekilde hazırlayacağım. Evet. Hurma tatlısı hazırlıyoruz bugün arkadaşlar. Daha önce sizlere verdiğim tüm tariflerde olduğu gibi birebir ölçülüdür. Diğer gördüğünüz hurma tatlılarının ölçüleri gibi değildir arkadaşlar. Dikkatli olun. Bu yaptığınız zaman bu tatlıyı bana dua edeceksiniz. Çok lezzetli olan bir tatlı. Üstelik de sizlere tüm püf noktalarıyla özellikle anlatıyorum ki herkes yapsın. Yaptığınız malzemeler, aldığınız malzemeler ziyan olmasın. Ağız tadıyla yiyin. Elimden geldiği kadar sizlere birebir ölçülü olarak tüm tarifleri anlatmaya çalışıyorum. Ne kaybedersiniz? 10 dakika bir zamanınız gidecektir. Bana da destek olmuş olursunuz. Videolarımı izleyerek, yorum yaparak, abone olarak, bildirimlerinizi açarak. Evet. Şerbetimiz tamamen soğudu. İşte şerbetimiz bakın kıvamını görüyor musunuz? Böyle bir kıvam olacak. Şöyle bir küçük bir tenceremin içine sıvı yağ koydum. Neden? Çok çünkü yağım yanacak, ziyan olacak. Büyük kaba koyarsam. Ufak kabın içinde dörder dörder ben tatlıları kızartacağım. Size de tavsiyem ufak bir kabın içinde kızartın. Yağınız yandığı zaman ziyan olmasın. Dörder beşer kabınız ne kadar alırsa o kadar alt üst kızartıyoruz. Bir de kızartırken çok harlı ateş yapmayın. Kısın ocağınızı. Yarıya indirin. Yarı ateşte kızartın. Çünkü bu hamurların içlerinin tamamen pişmesi lazım. Eğer harlı ateşte pişirirseniz çok çabuk kızaracak ve içi çiğ kalacaktır. Bu da bir püf noktasıdır. Dikkatli olun. İyice kızarttık. Şöyle arada çevirerek kızarttık. Bakın bu şekilde çıtır çıtır oldu. Şimdi ne yapıyorum? Tatlıları hazırladığım şerbete bırakıyorum. Şöyle biraz da şerbeti üzerinde gezdirelim. Şimdi bunlar burada beklerken ben diğer hamurları da kızartacağım. Dediğim gibi çok harlı ocağı yakmayın. Kısın, yarı yarıya kısın. Tam yarıda kızartın. Çiğ kalmasın. İçinde hamur çiğ kalmasın. Çok hızlı açarsanız çok çabuk haşlanır arkadaşlar. Mümkün olduğunca kısın. Tatlıları kızaranları dörder beşer kabımın aldığına göre küçük çünkü kapta kızartıyorum. Evet gördüğünüz gibi tatlılarım kızardı. Hepsini pişirdim. Şöyle üzerine kaşık yardımıyla şerbetten şöyle hepsine gezdiriyorum tekrar. Arada bir şöyle 10 dakika arası 15 dakika arası kaşık ile şerbeti üzerine gezdireceğim. Yavaş yavaş bu şerbeti içecektir. Hiçbir şekilde bakın hamuruna irmik de koymadım ben bunun ama dağılma yok. Asla yok. Bu şekilde yarım saat içinde tamamen bir saat içinde şerbeti bu içecektir. Bakın lokum gibi hurma gibi ismi gibi hurma gibi tatlı olan bir şerbetli tatlı hazırladık arkadaşlar. Şimdi servis tabağına şöyle çıkaracağım. Harika oldu. İnanın gördüğünüz gibi hiç dağılma yok. Kalan şerbeti de tabağımda servis tabağına çıkardığım için kalan şerbeti de üzerine gezdiriyorum. Hiçbir şey koymanıza gerek yok. İsterseniz ceviz de koyabilirsiniz ama hiç gerek yok. Kalan şerbeti de üzerine gezdiriyorum. Evet mis gibi hurma tatlımız hazır. Dediğim gibi öyle çok pahalı malzemelere de gerek olmadan bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Bayramlara hazırlayın.
Ramazan'da hazırlayabilirsiniz bu tatlıyı. İnanın çok iyi gidecektir. Yapın, bana dua edeceksiniz arkadaşlar. Asla da malzemeniz ziyan olmayacak. Hoşça kalın, afiyetle kalın, kendinize iyi bakın. Daha birçok güzel tariflerde görüşmek üzere.